Selam. Bro split mi yoksa full body mi? Ağırlık antrenmanlarını nasıl programlayacağımız hep merak konusu olmuştur. Bir yanda bro split denen her bölgeyi haftada bir kere çalıştırma stratejisi, diğer yanda full body yani bütün vücudu bir şekilde her antrenmanda çalıştırıp kasları daha sık vurmaya yarayan çalışma şekli. Peki kas kütlesini arttırmaya çalışan biri için hangisi daha iyi? Bu videoda daha fazla kas ve güç kazanımı için bro split mi yoksa full body mi tercih etmeliyiz sorusuna cevap arayacağız. Split çalışması belli bir kas grubu için antrenman hacmini yani gerçekleştirilen set çarpı tekrar sayısını yüksek tutmanı sağlar. Antrenman hacmi ve hipertrofi arasında da bir korelasyon vardır. Bu tür çalışmalarda kas üzerinde metabolik yorgunluk da oluşturarak gelişim hedeflenir. Pump denen kasa kan pompalayıp fasyayı esnetmenin de gelişimi destekleyeceği öngörülür. Ayrıca toparlanma süresi de seçtiğin kas grubunu daha fazla tükettiğin için daha da uzundur. Tüm vücut rutinleri ise antrenman sıklığını arttırmanı sağlar. Daha sık antrenman yapmak da daha fazla güç kazanımı demek. Güçlendikçe giderek artan ağırlıklarla çalışmak da progressive overload. Ve hepimizin bildiği gibi progressive overload kas gelişimi için anahtar faktör. İşin antrenman ayağında progressive overload'dan daha önemli bir etken yok. Kafa karıştırıcı değil mi? Daha sık çalışmanın bir başka avantajı daha var yalnız. Ağırlık çalışmasından sonra yaklaşık 36 saat boyunca kas protein sentezi yükseliyor. Bu şu demek. Eğer mesela bütün vücudunu haftada 3 kere çalıştırırsan, kas geliştirme mekanizmanı her kas grubu için haftada 3 kez ateşlersin. Ve bu 36 saat boyunca kaslarının büyümek için ateşlenmesi demek. Diğer yandan her kas grubunu sadece bir kez vurursan, protein sentezi oranlarını sadece bir kere arttırır ve kalan 5-6 günü düşük oranlarla geçirirsin. Bu açıdan bakınca kartlar aynı kas gruplarını daha sık çalıştırdığımız full body çalışmalarından yana gibi duruyor. Ama bu konuda da başka endişeler gündeme gelebilir. Mesela sık çalıştığımızda nasıl recover olacağız yani toparlanacağız? Bro split tarzı çalışmalarda bütün antrenman boyunca tek bir kas grubuna yüklenildiği ve çok yüksek bir volüm uygulandığı için yorgunluk da daha uzun sürebiliyor. Zaten başta da belirttiğim gibi split çalışanlar genellikle kas yorgunluğu ve pump hissini amaçlar. Kasta metabolik yorgunluk oluşturmanın da kas gelişimini tetiklediği biliniyor. Ama bu progressive overload kadar güçlü bir uyaran değil. Pump ve kası tüketmeye verilen bu önem aslında split tarzı çalışmaların eskiden beri özellikle profesyonel vücut geliştirmeciler tarafından fitness dergileri ya da supplement reklamlarında teşvik edilmesiyle de alakalı. Çünkü işin içine steroid girdiğinde kas proteini sentezi zaten steroid sayesinde yükseliyor. Sporcuya kalan ise kasa kan pompalamak ve metabolik yorgunluk oluşturup bambaşka bir pathway yani yol üzerinden kas gelişimini tetiklemek oluyor. Natürel sporcular için bu çok doğru bir yaklaşım değil. Zaten antrenmanda hedefiniz bu pump hissi değil de kaldırılan ağırlık ve gerçekleştirilen tekrar sayısı gibi daha ölçülebilir değişiklikleri yakalamak olmalı. Bu pump hedefli çalışma geleneği de bu zamana kadar hep split çalışanların aklına 2 gün sonra aynı kasları tekrar verimli çalıştıramayacağı düşüncesini getirebilir. Şimdi bir kere yorgunluğun tamamen geçmemiş olması tekrar antrenman yapıp kas proteini sentezini tekrar tetikleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Evet, sağlam bir antrenman sonrası özellikle merkezi sinir sistemin 2 günde tamamen toparlanamayabilir. Ama her şeyden önce her antrenmanda aynı yoğunlukta çalışmak zorunda değiliz. Bir antrenmanda bir tekrarda kaldırabileceğimiz ağırlığın %85'i ile çalışırken 2 gün sonra aynı kas grubunun yine aktif olacağı bir çalışmada %70 yoğunlukla çalışılabilir. Bu konuya da tekrar geleceğim. Ayrıca full body antrenmanlarında sadece bir kas grubuna da yüklenmediğimiz için tekrar çalışacak hale gelmemiz de o kadar uzun sürmeyecektir.
Yani aynı gün içerisinde gerçekleştirilen bütün set ve tekrarlar hep aynı kas grubunu vurmuyor. Bu da bro split kadar tek bir kas grubunu hırpalamıyor. Böylece 2 gün sonra yine aynı kasa iş yaptırabiliyoruz. Bu sayede kas proteini sentezi artışından da bütün hafta faydalanma şansımız olur. Bu arada büyük kas grupları recover olabilmek için 3 güne kadar zamana ihtiyaç duyabilecekken omuz, biceps, kalf gibi kaslar çok daha kısa zamanda antrenmana hazır hale gelebilir. Sen bro split'le bunları haftada sadece bir kere çalıştırdığında kas gelişiminin büyük bir kısmını çöpe atmış olursun. Yani büyük kas gruplarını haftada 2-3 kere, küçük grupları da 4-5 kere çalıştırırsan en verimli kas gelişimi sürecini yakalama şansın oluyor. Tüm vücut çalışmalarının başka bir faydası daha var. Aynı anda birkaç kas grubunu çalıştıran bileşik egzersizlere öncelik verildiği için zaman kazandırıyor. Bu da özellikle iş ve okul hayatından spora vakit bulmakta zorlananlar için kurtarıcı. Haftada 3 gün spor salonuna gidip kas kütlesi artışı sağlamak mümkün bu şekilde. Daha sık antrenman yapmanın düzgün bir egzersiz formuna giden en mantıklı yol olduğunu da unutma. Haftada 3 kere squat yapan biri elbette haftada 1 kez squat yapan birinden çok daha hızlı bir şekilde sağlıklı ve efektif bir formda bu egzersizi yapmayı öğrenecektir. Doğru form hem kası gerçekten çalıştırmanı sağladığı için hem de seni sakatlıklardan koruduğu ve böylece spor hayatını sekteye uğratmadığı için kas ve kuvvet gelişimi söz konusu olduğunda en önemli faktör haline geliyor. Ve tüm vücut antrenmanları ile hareket formunu düzeltmek için de çok daha fazla şansın oluyor. Bu konuda yapılan araştırmalar da full body çalışmalarının üstünlüğünü destekliyor. 2015'te yapılan bir çalışmada bir bölge için bir günde yapılan antrenman toplam haftalık antrenman hacmi aynı kalmak koşuluyla 2 ayrı güne bölündüğünde daha fazla kas gelişimi gözlenmiş. Yani bisepsi atıyorum haftada bir gün toplam 20 set çalıştırmak yerine 2 gün 10'ar set çalıştıranlar daha fazla gelişmiş. Yani antrenman sıklığını artırmak haftanın sonunda toplamda aynı miktarda iş yapsan da daha fazla gelişim demek. Kası farklı günlerde, farklı yoğunluklarda çalıştırabileceğini söylemiştim. Mesela haftada 2 gün squat yapacaksan bunlardan birini kuvvet günü, diğerini hipertrofi günü olarak belirleyip ilk gün toplam tekrar sayısını daha düşük tutar, ikinci antrenmanda da ağırlığı azaltıp daha yüksek tekrarlara çıkarak farklı günlerde farklı yoğunluk ve antrenman hacimlerini kullanarak gelişimin kesintisiz olmasını sağlayabilirsin. Bu arada antrenman sıklığını artırmanın tek yolu full body değil tabii ki. Üst vücut, alt vücut ya da push pull yani itici ve çekici kasları ayrı günlerde çalıştırmak gibi sistemlerle de kaslar üzerindeki uyarı sıklığını artırmak mümkün. Bu tarz çalışmalarda genelde bileşik egzersizleri tercih ediyor olsak da yan ve arka omuz ya da kalflar gibi kas grupları kasa özel ve izole egzersizlere ihtiyaç duyabilir. Bu kas gruplarının sende ne kadar geri kaldığına da bakarak gerekli izole egzersizleri rutinine ekleyebilirsin. Evet arkadaşlar, umarım bu videoda anlattıklarım full body ve bro split arasında nasıl tercih yapacağınızla ilgili size fikir vermiştir. Benim tavsiyem her zaman antrenman sıklığını arttırmanızdan yana. Bunu ister full body, isterseniz de upper lower, push pull gibi rutinlerle gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada sizin şimdiye kadar nasıl bir sistemle çalıştığınızı ve bundan verim alıp alamadığınızı da duymak isterim. Özellikle önceden bro split yapıp sonradan full body'ye geçenlerin hikayelerini merak ediyorum. Ayrıca konuyla ilgili sorularınız varsa da yoruma yazın lütfen. Son olarak videoyu faydalı bulduysanız beğenir, paylaşır ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. İyi antrenmanlar, tekrar görüşmek üzere.